Hepinize yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gerçekten yapımı çok kolay ve bir o kadar da lezzetli kruvasan tarifiyle geldim. En kolay şekilde kruvasan nasıl yapılır? Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden tarifim yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle hamurunu yoğurmakla başlıyorum. Yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 3 yemek kaşığı toz şeker ve 1 paket instant mayayı ekleyip önce spatula ile şöyle bir güzel karıştırıyorum. Spatula ile şöyle bir iki defa karıştırdıktan sonra üzerine bir kapak kapatıp mayanın aktifleşmesi için 15 dakika beklemeye alıyorum. 15 dakikanın ardından sizin de gördüğünüz gibi mayamız aktifleşmeye başlamış ve biraz karıştırdıktan sonra kalan malzemeleri ekliyorum. Yarım su bardağı sıvı yağ ekledikten sonra şöyle bir iki defa karıştırıyorum ve bir adet yumurtayı da ekleyip tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Daha sonra biraz un ekliyorum ve eklediğim unun üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekleyip tekrar spatula ile hamuru toparlayana kadar karıştırıyorum. Unu azar azar ilave edip spatula ile hamuru biraz toparladıktan sonra spatulayı hamurun içerisinden çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamur için toplamda 6 su bardağı un kullandım ama her zaman söylediğim gibi unun kalitesine göre değişiklik gösterebiliyor. Lütfen kontrollü ekleyelim. Hamuru yoğurma kasesinin içerisinde biraz toparladıktan sonra masanın üzerine alıyorum ve masanın üzerine aldıktan sonra bir yemek kaşığı tereyağı ekleyip hamurun içerisine yedirene kadar yoğuruyorum. Tereyağını ekledikten sonra elinizin altında hamur cıvıyabilir. Kesinlikle endişe etmeyin ve yoğurmaya devam edin. Hamuru yoğurdukça hamur toparlanacaktır. Hamurun kıvamının ne çok sert ne de çok yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Hamuru toparladıktan sonra tekrar yoğurma kasesinin içerisine alıp üzerine bir jelatin örtüp yaklaşık 1 saat kadar mayalanmaya bırakıyorum. Eğer ki aceleniz varsa hamurun üzerini bu şekilde örtüp fırının derecesinde 50 dereceye ayarlayın ve yaklaşık 20 dakika içerisinde hamurun mayası gelecektir. Yaklaşık 1 saatin ardından hamur istediğim kıvama geldi ve üzerini açıp yoğurma kasesinin içerisinde havasını aldıktan sonra masanın üzerine alıyorum. Masanın üzerine aldığım hamuru şöyle biraz toparladıktan sonra 10 eşit bezeye bölüyorum. 10 eşit beze yaptığım hamurların ilk yaptığım bezesinden hiç bekleme yapmadan açmaya başlıyorum. Biraz un yardımı ve oklavayla yaklaşık servis tabağı büyüklüğünde açıyorum. Ben açarken oklava kullandım ama tabii ki de sizler merdane ile de rahatlıkla açabilirsiniz. İlk açtığım hamuru yaklaşık servis tabağı büyüklüğünde açtım ve bir tepsinin içerisine alıyorum.
Daha sonra bir kaşık yardımıyla elinizle de daha rahatlıkla yapabilirsiniz. Tereyağı ya da margarin sürüyorum. Her tarafına gelecek şekilde sürelim lütfen. Yağını sürdükten sonra ikinci bezeyi açmaya başlıyorum. Dediğim gibi ben açarken oklava kullandım. Benim elim oklavaya daha yatkın. Ama tabii ki de sizler hamurun kıvamı gerçekten çok güzel. Merdane ile de aynı işlemi yapabilirsiniz. Aynı işlemi bütün hamurların bitene kadar devam ediyorum. İsterseniz hamurları tek tek açıp bu şekilde yağlayıp üst üste ekleyin. İsterseniz de bu şekilde benim yaptığım gibi bütün hamurları açıp tek bir seferde de yağlayabilirsiniz. Her zaman söylediğim gibi bana elle sürmek daha kolay geliyor ama benim çekim yaparken biraz zor oluyor. Her zaman kameranın yönünü değiştirmem gerekiyor. Sizler evinizde rahatlıkla elinizi kullanabilirsiniz. Bütün yufkaları aynı şekilde aralarını yağladım. Sadece en üsttekinin üzerini yağlamadım ve bir poşetin içerisine koyup dondurucuya atıyorum. Yaklaşık 20 dakika dondurucuda bekletmeye alıyorum. Yaklaşık 20 dakika dondurucuda beklettim. Hamurları çıkarttım ve üzerini açıp masanın üzerine alıyorum. Önce elimle hamurun üzerine şöyle bastırıp açabildiğim kadar açıyorum. Sizler de hamurun kıvamını görüyorsunuz. Muhteşem gözüküyor. Daha sonra biraz un serpip merdane ile açmaya başlıyorum ve ara ara tersini çeviriyorum. O tarafını da açıyorum. Tekrar tersini çeviriyorum. Sizi izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için gerçekten destekleriniz benim için çok önemli. Dediğim gibi hamuru ters düz edip un yardımıyla büyütebildiğim kadar büyütüyorum. Yaklaşık 70 santim çapında açtığım hamuru bir kesici yardımıyla 16 eşit parçaya bölüyorum. Eğer sizde bu şekilde bir aparat yoksa aynı işlemi bir bıçak yardımıyla da yapabilirsiniz. 16 eşit parçaya böldüğüm hamurları sigara böreği şeklinde sarmaya başlıyorum. Sararken ne çok sıkı ne de gevşek bir şekilde saralım. Bu şekilde hazırlayıp derin dondurucuya atabilirsiniz. Çıkarttığınızda tepsi mayası yapıp pişirebilirsiniz. Kesinlikle tazeliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Hem yapımı çok pratik hem de çok lezzetli. Bir kere denediğinizde emin olun her zaman yapmak isteyeceksiniz.
Evet, hepsini aynı şekilde sardıktan sonra bu şekilde uçlarını öne gelecek şekilde kıvırıyorum. Daha sonra yağlı kağıt serdiğim tepsinin içerisine diziyorum. Tepsiye dizdikten sonra üzerine bir poşet kapatıp tepsi mayası yapıyorum. Bildiğiniz üzere hamuru buzluktan çıkarttığımız için biraz soğuk. Bu yüzden tepsi mayasını biraz fazla yapalım. Eğer zamanınız varsa yaklaşık yarım saat kadar tepsi mayası yapalım. Yaklaşık yarım saat kadar tepsi mayası yaptım ve üzerine yumurta sarısını sürüyorum. Bir yumurta sarısının içerisine bir yemek kaşığı kadar su ekliyorum. Fırçayla güzelce karıştırdıktan sonra yumuşak dokunuşlarla sürmeye başlıyorum. Yumurtasını sürerken lütfen yumuşak bir şekilde sürelim. Aksi takdirde mayası sönebilir. Yumurta sarısını da sürdükten sonra daha önceden ısıttığım 180 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyorum. Evet, benim fırınımda yaklaşık 25 dakikada istediğim gibi pişti. Sizin de gördüğünüz gibi muhteşem gözüküyor. Gerçekten hem yapımı çok kolay ve inanılmaz lezzetli. Bir kere denediğinizde inanın her zaman yapmak isteyeceksiniz. Dışı çıtır çıtır, içi de kat kat, daha çok sıcak ama elimden geldiği kadar size iç dokusunu da detaylı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Evet, bir tarifim de sonuna geldim. Umarım beğenip sıkılmadan izlemişsinizdir. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.